Sevgili takipçilerim günaydın. Cuma sabahı saat 6'yı 3 gece treniyle Buhara'ya gideceğim. Şimdi Taşkent metro istasyonu diyorum. Taşkent tren istasyonuna geldim. Şimdi hızlı trene bineceğim. Bunların böyle bir hızlı treni var. İspanyollar yapmış. Bu bizi yaklaşık 4 saat 15 dakikada Buhara'ya götürecek. Önce Taşkent şeyden geçiyor. Semerkant'tan. Sonra da Buhara'ya gideceğiz. 4 saat 10-15 dakika falan sürecek. Tren böyle. Yani bu hızlı trenin ekonomi klası bu. Şurada bir tane şey var. Yemek arabası neyse, kantin mantin. Ben de şurada oturacağım. Buhara'ya geldik. 4 saat 10 dakikalık bir şeyden sonra, yolculuktan sonra. Burası Buhara tren istasyonu. Şimdi buradan bir taksiye binip şehir merkezine gideceğim. Şimdi Chor Minor denen bir yere geldik. Yani 4 minare oluyor demek. Şimdi göstereceğim size. Burası Cengiz Han buralara geldiğinde bir şekilde bu şey olmuş. Yani Cengiz Han'ın işgalinde ayakta kalmayı başarmış. Fark etmemişler burayı. Öyle yazıyor. Chor 4 demekmiş. Minor da işte minare bizdeki. Buhara gezimize buradan başladık. Labi Havuz denen bir yer var şehrin merkezinde. Oraya geldik. Etrafta böyle bir park var. Şöyle bir tane medrese var. Eskiden medreseymiş, şimdi tabii içinde dükkanlar falan var. Güzel bir yer. Karşıda bir medrese var. Şurada bir eşeğe binmiş bir amcanın heykeli var. Kim olduğunu bilmiyorum. Tabii bu medreseler şimdi işhanı gibi bir şey olmuş. İçeride böyle devam, her yerde dükkanlar falan var. Üstlerindeki bu işlemeler ne kadar orijinal bilmiyorum. Ama güzel. Ama beklediğimden biraz daha az güzel, öyle diyeyim. Belki daha başka yerleri göreceğiz. Oralar daha güzel olacak. Şimdi burası şehir merkezi, böyle burada yürüyorsun. Etrafta dükkanlar var. İçeride şimdi içeride bir dans gösterisi falan yapıyorlar. Öyle. Bakın burada Hoca Nasreddin diye bir çayhane var. Demek ki o eşeğe binen adam, biraz önce gösterdiğim eşeğin üzerindeki adam Nasreddin Hoca. Tabi bilmiyorum, Nasreddin Hoca Akşehir'e Buhara'dan mı gelmiş onu bilmiyorum, sonra araştıracağım. Ama burada böyle bir şey var. Bizim Akşehirli Nasreddin Hoca'yı burada bulmak biraz tabii ilginç. Bunu araştıracağım. Acaba Buhara'dan mı gelmiş diye. Ama işte Nasreddin Hoca'nın Buhara'daki heykeli bu. Bakın burada şimdi böyle medrese gibi şeyler var. Eskiden medreseymiş veya artık buradan giriyorsunuz. Girince buralarda şey var. İçeride bilimum işte çay bahçesi falan, yemek yenecek yerler var. Güzel böyle kuşlar muşlar. Böyle yerler oluyor. Gece herhalde daha güzel olurlar. Burası böyle bir dükkanların olduğu bir yer işte. Bilmiyorum ne kadar bunun eski ama restore edilmiş de olabilir. Burada işte turistler için ıvır zıvır satıyorlar. Burada şimdi bir arkeolojik kaz yapılan bir yer var. Şimdi şu ileride de eski bir hamam varmış. O tarafa doğru ilerleyeceğiz. Bakın orada bir kule var. O kulenin o tarafa doğru yürüyeceğiz. Orada bir meydan var galiba. Böyle yavaş yavaş gezerekten Buhara'yı bitireceğiz. Buhara büyük bir yer değil, küçük bir yer. Yani yürüyerek çok rahat bir gün, hatta yarım günde bitirilebiliyor. Buhara'daki hayal kırıklığım devam ediyor. Niye derseniz. Şimdi bakın, burası Şehristan Hamamı. Yani eski bir hamam. Attığımdan beri bir şey var yani. Turizmi aşırı derecede ticarileştirme var. Burası işte eski bir hamam. Artık ne kadarını yeni yapmışlar,
Ne kadar eskisi bilmiyorum da. Yani her taraf sokaklar, her taraf kafe, dükkan, hediyelik eşya, ıvır zıvır. Yani tarihin içinde mi geziyorsun yoksa ticarethanelerin arasında mı geziyorsun belli değil. Yani anlıyorum bu insanlarla geçinmek zorunda bir şekilde ama yani ben batıdakiler bu işleri çok güzel yapıyorlar yani. Biraz önce hamamın içindeydim. Bakın şimdi buradan hamama şuradan yürüyerek geldim. Orada bir sürü dükkan var. Hepsinin arasından yürüyorsun. Sonra bakın burada da yine eski medreseler falan var. Artık han mı hamam mı? Burada bu kubbelerin hepsinin tepesine bir heykel şeyi koymuşlar. Leylek heykeli. Gerçek değil. İlk başta gerçek zannediyorsun ama hiç kıpırdamıyorlar. Hepsi o leyleklerin sahte leylek. Şimdi böyle bu şeyde biraz gezelim bakalım. Bu alanda. Yani bunlar ne kadar yeni ne kadar eski bilmiyorum. İşte medrese tarzında bunlar. Ama hepsinin içinde dükkan var. Alışveriş. Başka bir şey değil. Ulubey Medresesi'nin önündeyim şu anda. Şimdi bakalım şöyle göstereyim size. Ya bakın bu hakikaten çok çok güzel bir mimari. Ulubey Medresesi. Matematikçi, astronomici herhalde. Yani bilgilerim çok doğru olmayabilir ama. Şimdi oraya girmek herhalde paralı bakacağım. Belki de girerim çünkü herhalde girmeye değer. Ulubey Medresesi'nin tam karşısında Abdülaziz Han Medresesi bu da. Bu medreselerin girişleri hep böyle kocaman kocaman kapılar var. Yalnız bunun hakikaten renkleri çok güzel. Şöyle biraz daha yaklaşıp göstermeye çalışacağım. Ama renkleri hakikaten harika. Yani muhtemelen telefonda siz bunu göremiyorsunuz ama mükemmel işlemeler var. Yine ne kadarı orijinal ne kadarı restore edilmiş bilemiyorum. Bakın şu tarafta iki tane mavi kubbeli bir yer var. Bir de kule var. Neresi bilmiyorum ama o tarafa doğru yürüyeceğiz. Burası sağımda Ulubey Medresesi. Burası da Abdülkadir Han Medresesi gibi bir şeydi herhalde. Şimdi aslında önce Ulubey Medresesi'ne girmeye çalışalım. Ulubey Medresesi'nin içine girdim. Giriş ücretsizmiş. Çok sevindim ücretsiz olduğu için. Neyse görüyorsunuz. Güzel yapılar var bunlar böyle. Şu anda herhalde restorasyon var. Bakın çok güzel. Ulubey Medresi de böyle. Şu Takiyel amcayla Çarşaflı teyze de Türkiye'den pazarlık ediyorlar. Şimdi Ulubey Medresesi'ni gezdikten sonra şu karşıda adının ne olduğunu bilmediğim medreseye gidiyoruz. İşte bakın burada yine eski bir hamam benzeri bir şey var ama her taraf çarşı dükkan. Böyle turistlerin peşinden koşturan, satış yapmaya çalışan adamlarla dolu. Keza Buhara'ya trenden indim. Taksiciler üşüşüyor filan. Yani çok hoş değil bunlar ama dediğim gibi yani bunlar da sonuçta insanlar bir yerden para kazanmak zorundalar. Bakın biraz önce girdim o Şehriyar Hamamı mı öyle bir şey. Şimdi şu tarafa doğru yürüyoruz. Minarenin olduğu yere geldik şimdi. Bu minareymiş. Burası da bir cami. Hoi Kalon diye geçiyor. Bu da Kalon Minaresi. Bakın böyle bir yer. Çok güneş var. O yüzden millet şu minarenin gölgesinin altına toparlamış. Ben de şimdi o tarafa gideceğim. Bakalım bu içeriler girmeye çalışacağım şimdi. Ne var ne yok göreceğiz. Bu minare veya kule ne derseniz artık 12. yüzyıldan kalmaymış. Ama ne kadarı orijinal ne kadarı sonradan restore edilmiş bilemiyoruz. Arapça yazılar var. O zamanlar tabi buralar İslam tarihinin önemli noktalarından bir yermiş. Zengin tabi. O yüzden böyle çok
ihtişamlı binalar yapmışlar. Bu camide, bu medresede cami yazıyor. 1514'ten kalma imiş. Oranın kapısı kapalı ama şuraya insanlar giriyor. Şimdi ben de o tarafa doğru ilerleyeceğim. Size meydanı bir kez daha göstereyim şöyle. Bakın burada da Mir Arap Camii. Bu da 1530 ve 36'da yapılmış. Şimdi buraya gireceğiz. Bakın orada diyor ki, ne diyor? Mir Arap Orta Mahsus İslam Bilim Yurtu. Yani Özbekçe anlamak çok zor değil. Burası bilim yurdu olmuş. İçeriye herhalde giremiyoruz ama şuradan şöyle ne kadar, evet. Daha içeri almıyorlar ama işte buradan size gösterebildiğim kadar göstereceğim, bakın. Şimdi burası hakikaten medrese gibi kullanılıyor. Anladığım kadarıyla öyle. İslam Bilim Yurdu dediğine göre burası medrese gibi kullanılıyor. Şurada tarihi var. Bunu sonra çekerim ben. Bunlar da kim bilmiyorum ama burada herhalde bu medresenin şeyleri bunlar herhalde. Artık imamları, hocaları, neyse liderleri. Bakın, bilim yurdu faaliyetinden levhalar görüyorsunuz. Latince yazılınca anlamak çok zor değil. Muslim Board of the Republic of Uzbekistan. Yani bizdeki Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir şey. Hatta şurada bakın, Özbekistan Müslümanları İdaresi diyor, biliyor musunuz? Burada bir tane Türk grubu var. Onun rehberinden dinledim biraz. Burası Mir Arap dedikleri Seyyid Abdullah Yemeni Hazretlerinin artık kurduğu bir medrese. Kendisi de şu anda türbesi de orasıymış, o kubbenin altındaymış. Bu kubbenin altta şimdi şu an burada öğrenciler falanmış. Onlar orada cumaları falan kılıyorlarmış. 1450 yıllarında yaşamış herhalde. Nakşibendi Şeyhi. Şurada Türkiye'den gelmiş bunlar. Onların rehberlerinden kopya çektim artık ben de. Şu elinde ekmek olan tip Özbek ama Türkçe konuşuyor. Şu an anlattı. 1945'e kadar Stalin buraları yasaklamış. 45'ten sonra yumuşama olmuş. Burası medreseymiş. O Sovyetlerdeki tek faaliyet gösteren medreseymiş. 45'ten sonra yumuşama olunca bu Türkiye Cumhuriyetlerden birer tane öğrenci almalarına izin vermişler. Ama şimdi tabii daha çok öğrenci varmış. 100 falan küsür. Burada erkekler eğitim görüyormuş. Kızlar için de başka bir yer varmış. Burada şimdi yaklaşık 40 dakika sonra cuma namazı kılacaklarmış. Bakalım ben de bir şekilde cuma namazını kılmaya çalışacağım. Şuradan cuma namazına giriyor insanlar. Ben de o tarafa gideceğim. Sonra şu tarafta eski bir kale gibi bir şey var. Orayı da ziyaret etmeye çalışacağım. Ama şimdi cuma namazına insanlar gitmeye başladı. Ben de o tarafa doğru yöneliyorum. Ben şimdi cumaya gidiyorum ama şimdi caminin avlusu. Biraz önce ön taraftaydım, o kapının önündeydim. Bakın da caminin avlusu. Yani. Şimdi buradan. Cuma namazı bitti. Cemaat dağılıyor şimdi. Biraz önce, bir saat önce kapalı olan kapıdan çıkacağım. Bakın minare orada Mir Arap Hazretleri'nin türbesi o karşısı. Burası da bizim cumayı kıldığımız yer işte. Bakın cemaat içeriden, Özbek kardeşlerimiz çıktılar. Cumalar bitti. Şimdi o kapıdan tekrar o medresenin olduğu tarafa gideceğiz. Burası Buhara Kalesi galiba. Öyle bir şey. Şimdi içeri gireceğim. Bunun anladığım kadarıyla duvarların çoğu yıkılmış ama sonradan restore etmişler. Şimdi içeri gideceğim. Bakın burada minyatürler var. Şimdi bir tanesini okumaya çalışalım. Bakın şimdi diyor ki burada minyatüre diyor.
Şakirtler derviş oldu da 15-16. asırlar. Kita ne bilmiyorum ama bak kelimeyi istiğfar Arap dili. Nastalik hati. А потом золото имя. 15 ve 16. asırlar minyatür. Students in front of the derviş. Evet. Возможно, да. Siz gördünüz mü ben bunu çekerken acaba? Bak, minyatür şakirtler derviş oldu da 15-16. asırlar. Şimdi kalenin içinde böyle bir yer var. Burası Coronation Hall demişler ama işte taç giyme yeri. Yani buranın eski yöneticileri, beyleri neyse veya sultanı bakın orada taç giyiyormuş. Şimdi o çocukların oturduğu yerde. Ya. Öyle bir yer. Burası o taç giyme törenlerinin yapıldığı yer. Avlu. Yine her tarafta bir şeyler satılık yani. Biraz bu işin suyunu çıkarmışlar. Şimdi kaleye girdim. Kalenin içinde bir kazı alanı var. Göstereceğim şimdi. Şimdi bakın kaleye oradan ben geldim. Bu arada burası Ankara Kalesi gibi bir şey. İçinde sokaklar falan var. Evler var. Etraf şu anda arkeoloji kazıları var. Yani bunlar eski. Görüyorsunuz duvarlar. Kazıyorlar. Yani şöyle. Şimdi şuraya bakarsanız da işte bakın o biraz önce gittiğimiz cami, cuma namazı kılındığı cami işte minare. Arkada medrese var. Böyle işte Buhara aslında bu yani işte. Burası. Yani şey kısmı. Gezilip tozacak kısmı bu kadar işte. Şimdi bir de çıkıp şu karşı taraflara bir yere gideceğim. Birkaç orada bir şey daha var. Buranın eski yöneticilerinin mezarları falan var. Sultanların falan. Ondan sonra bitirmiş olacağız Buhara gezimizi. Şimdi şu yoldan böyle biraz önce göstermiştim surların oradan. Tabi bunlar bir şey yeni yapılmış. Bunlar şey restorasyon. Oradan yürüyeceğiz. Buhara turunun yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Kaleden çıktım. Şuradan karşılara geçtim ve burada yine bir cami var. Bu caminin adı Bala veya Bala Havuz Camii. Havuz bildiğimiz havuz işte. Bu yüzden şurada havuz var. O yüzden havuz demişler herhalde. 17. yüzyılda yapılmış. Daha doğrusu 1710'larda yapılmış. Tahta, ahşap. Yani işlemeler hep ahşap yani. Da içeri giremiyoruz kapalı ne hikmetse. O yüzden dışarıdan gösteriyorum sizlere. Bakın orada tahta işlemeler var. Yukarılara bakarsanız çok güzel. Şimdi bir mezarlık demeyeyim de türbe gibi bir yerdeyim. Bakın bu. Somaniler diyor. Samaniler yani bunlar. İstirahat bağı. Yani Samaniler diye bir şey varmış. Hanedan varmış. Buraları yönetmişler zamanında. Onların türbeleri veya mozoleleri işte bu tarafta bak. Bağı dediği de şey bahçesi. Böyle ilerleyeceğiz. Burası işte İsmail Samani denen sultanın buranın yöneticisi neyse beyi. 9. ve 10. yüzyıllarda filan bu Samaniler buraları yönetmişler. Onun türbesi. Şöyle göstereyim. Çok bir şey yok. O yüzden girmedim ben de. Ama hakikaten yani bu yer 9. 10. yüzyıldan beri bu şey yapıyorsa yani bu taşlar duruyorsa vallahi 1000 sene iyi dayanmışlar yani.